Merhaba, bu ikinci videomuz. Bu videomuzda bacakları anlatarak devam edeceğim. Sağ bacağı anlatacağım önce. Sağ ayak ve bacağın yapımına başlıyoruz. Sihirli halkaya 4 sık iğne yapıyoruz. Benim yaptığım tam sihirli halka değil ama ben bu şekilde başlıyorum. İlk yaptığımız sık iğneye girip bir kaydırma ilmek yapıyoruz. SLST, slip stitch yani. Bu SLST ilmeğine işaret ipini takıyoruz sonra. İkinci sırada 2 zincir çekiyoruz. Bir önceki zincire bir sık iğne yapıyoruz. Kaydırma ilmek için girdiğimiz sık iğneden itibaren 5 sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sırada bu uzantı bölüme bir sık iğne yapıyoruz. Sonraki sık iğneye bir kaydırma ilmek yapıyoruz. Slip stitch. 2 zincir çekiyoruz. Bir önceki zincire giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yine o kaydırma ilmek için girdiğimiz sık iğneden itibaren 6 sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sırada 2 sık iğne yapıyoruz önce. Sonra bu uzantıya bir sık iğne yapıyoruz. Sonraki sık iğneye bir kaydırma ilmek yapıyoruz. Ve devamına 6 sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sıra bittikten sonra 10 sık iğnemiz var. 5, 6, 7, 8. sıraları 10 sık iğne olarak arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Dokuzuncu sırada topuk uzantısına geliyoruz. Sağ ayakta bir örüyoruz. Bir delik atlıyoruz. 2 örüyoruz. Önce dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk delikten itibaren 3 sık iğne örüyoruz. Dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk deliğe atlıyoruz. 2 sık iğne örüyoruz. Dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk delikten itibaren 2 sık iğne örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk delikten itibaren 2 sık iğne örüyoruz. Şimdi işareti buraya alıyoruz. Onuncu sıraya geldik. Topun yan kısmından 2 sık iğne örüyoruz. Sonra şu kısmı atlıyoruz. Ayağın ön kısmından 6 sık iğne örüyoruz. Topuğun yan kısmından 2 sık iğne örüyoruz. Topuğun üst kısmında bir sık iğne örüyoruz. İşaretin olduğu deliğe bir arttırma yapıyoruz. Birinci sırada bir sık iğne örüyoruz. Bir delik atlayıp ayağın ön kısmında 6 sık iğne örüyoruz. Topuğun yan kısmından bir delik atlıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. Buradaki yandaki deliği atlıyoruz. Ön kısmından bu 12. sıra. Ön kısımdan 6 sık iğne örüyoruz.
yan kısımdaki bir deliği atlıyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. 13. sırada bir delik atlayıp devamındaki 8 sık iğneyi örüyoruz. On dört, 15, 16, 17. sıraları 8 sık iğne olarak örüyoruz. 4 sıra yani. On sekizinci sırada bir arttırıyoruz. 7 örüyoruz. On dokuz, 20, 21. sıraları 9 sık iğne olarak örüyoruz. Bu 19. sıra. 20. sırada ip değiştireceğim için bu 19. sıranın son ilmeğini kaydırma ilmek olarak örüyorum. Bir zincir çekip bu ipi kesiyorum. Tekrar o SLST ilmeğine girip diğer rengi çekiyoruz. Bir sonraki ilmekten devam ediyoruz. 9 sık iğne örüyoruz. Yirmi ikinci sırada bir sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Ve devamını 7 sık iğne örüyoruz. Yirmi üç ve 24'ü 2 sıra 10 sık iğne olarak örüyoruz. Yirmi beşinci sırada 2 sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 sık iğne örüyoruz. Yirmi altıncı ve 27. sıraları 11 sık iğne olarak örüyoruz. Yirmi sekizinci sırada 3 sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 sık iğne örüyoruz. 29, 30, 31, 32. sıraları 12 sık iğne olarak örüyoruz. Evet, 32. sıramızı da ördük. Bu aşamada şimdi tel takma ve doldurma işlemlerini yapacağız. Bebeğin boyunu 35 santim kadar olacağını düşünüyorum. Şöyle önceden hazırladım, teli kıvırdım. Yine o anlattığım şekilde bu çubukların uçlarını aşındırıp kullanıyorum. Teli oyuncağa sokmadan evvel isterseniz medikal bantlarla, isterseniz size uygun gelen plastik bantlarla da bantlayabilirsiniz uçlarını. Ben ikiye katlayıp kıvırdığım için uçta bir sivrilik yok. Yine de bu kısmı bantlamak iyi olur. Çünkü hani incelip çıkabilir ayaktan. Şu şekilde ayağın topuğunun
bitme noktasına yakın bir yerden kıvırıyorum ve doldurma işlemini yapıyorum. Bu parmak uçlarını fazla doldurmayın. Biraz topuk kısmında şu şekilde biraz iterek dolduruyoruz. Hafif şekilde, yani çok fazla değil. Evet, doldurduk ayağımızda, bacağımızı. Şimdi 33. sıraya geldik. 33. sırada eksiltmeye başlıyoruz. Bir delik atlıyoruz. Bir delik atlıyoruz ve 11 sık iğne örüyoruz. 34'te tekrar bir delik atlıyoruz. 10 sık iğne örüyoruz. Beşinci sırada bir delik atlayıp 9 sık iğne örüyoruz. Altıncı sırada diz arttırmasına geldik. Bir delik atlıyoruz önce. 4 sık iğne örüyoruz. Sonra 2 arttırıyoruz. Ve 2 sık iğne örüyoruz. 7. sırada 10 sık iğne olarak örüyoruz bu sırayı. Otuz sekizde bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz ve 8 sık iğne örüyoruz. 9. sırada 2 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 3 örüyoruz. 2 kesiyoruz. Şimdi burada delik atlayarak değil, normal eksiltme yapacağız. Daha doğrusu gizli eksiltme yapacağız. Şimdi en son uyguladığım gizli eksiltme şekli şu. İlk sık iğneyi atlıyorum. İkincinin arka lobundan girip onunla beraber ilkin arka lobundan giriyorum tekrar ve buradan bir ilmek çıkartıp örüyorum. Bu. İkinci eksiltmeyi yapıyorum. İki eksilttikten sonra bir sık iğne örüyoruz. Kırkıncı sırada 3 sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Ve 6 sık iğne örüyoruz. Kırk birinci sırada 3 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Ve 7 örüyoruz. Kırk ikinci sırayı 12 sık iğne örüyoruz. Buralarda da ufak ufak dolduruyoruz. Fazla ilerlemeden güzel doldurabilmek için. Bakın şu şekilde. 43. sırada 4 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 örüyoruz. Kırk dördü 13 sık iğne olarak örüyoruz.
45 5 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 örüyoruz. 46. sırada 16 ilmeğimiz var. Bunu örüyoruz. 47. sıra 6 sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 sık iğne örüyoruz. 48 15 sık iğne örüyoruz. 49 7 sık iğne örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 7 sık iğne örüyoruz. Yapalım biraz daha.